Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda yapacağımız kazağın bitmiş halini göstermek istedim. Şöyle bakın, arkası uzun lastiği, önünün daha kısa ve lastik kısmında dikmedim. Şöyle yırtmaç bıraktım. Önümüz pullu. Bakın, reklam kolu bir ters bir düz olarak kestik. Yakamızda ben bu kadar yarım balıkçı gibi yaptım. Ama isteyen daha da uzatıp katlamalı yaka yapabilir. Kollarımızı da göstereyim. Evet, böyle pullu çok güzel bir kazağımız oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda Himalaya'nın rozetti honey ipini tercih ettim. Kazak yapacağız. Yumuşak bir ip. Şu şekilde. Şiş numaramda, pardon, 6 numaralı şiş kullanacağım. Kazığımız pulluğu yapacağım için şöyle tuhafiyecilerde bulabilirsiniz bu pulları. Şu şekilde pullar gerekli. Bir de bu pulları içinden geçecek bir tığ, numarası önemli değil. Şöyle geçirebileceğimiz bir tığ lazım. Ben ön hazırlığımı yaptım. 80 ilmekten 2 ters 2 düz lastik ördüm. Bu ön kısmı. Bu da arkamız. Yine 80 ilmek 2 ters 2 düz. Bakın, ikisinin boyu farklı. Biri 10 santim kadar ördüm. Önün lastiği 10 santim. Arkanın lastiği 16 santim. Şu şekilde. Ben şöyle yine size şablonda anlatayım. 80 ilmek 80 ilmek. Arkamızda önümüzde aynı ilmek başladım. Önün lastiğini 10 santim. Arkanın lastiğini 16 santim ördüm. Sıra olarak da sanırım 20 sıra ön, 32 sıra da arka oldu. Şiş numaram da 6. Şuradaki santim yok arkadaşlar. İlmek olacak. 80 ilmek. Şimdi pul koyacağız ara ara. Lastikten sonra bir sıra düz gittim ve geldim. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. 5. ilmeğe pul takacağız. Tığımı alıyorum ve şuradan bir tane pul alıyorum. Bu gri bir pul. İpimin içinde griler olduğu için önce tığımı pula geçirdim. Daha sonra 5. ilmeğimi, ördüğüm ilmeği alıyorum ve bu pulun içinden geçiriyorum. Tekrar ilmeği yerine takıyorum. Ve bu taktığımız ilmeği çok fazla sıkmadan şimdi arada 10 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulu 10. ilmeğimize takacağız. Ördüğümüz ilmeğe takıyoruz. Bir tane pul aldım. Önce pulu tığıma geçiriyorum. Daha sonra ördüğüm ilmeği
Pulun içinden geçiriyorum. Ve takıyorum. Taktığım zaman çok fazla sıkmıyorum ilmeği. Orada bir gevşek olarak bırakıyorum. Tekrar 10 ilmek örüyoruz. On ilmek ördükten sonra bu 10. ilmeğimize pul takıyoruz. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkarıyorum. Pulun içinden geçirdim ve tekrar takıyorum. Aralarda 10'ar ilmek. Siz daha sık istiyorsanız 5 ilmekte bir de koyabilirsiniz pulları. Bu tamamen ne kadar çok istediğinize bağlı. Pullar da bakın şu şekilde duruyor. Şimdi her 10 ilmekte bir 10. ilmeğimize pul takarak sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Ben son pulumu da takıyorum. Sıranın sonunda 2, 4, 5 ilmeğimiz kaldı. Başta da 5 ilmeğimiz vardı. Sıranın sonunda da 5 ilmek. Pul geçirdiğimiz ilmekleri böyle gevşek bırakın arkadaşlar. Yani rahat dursun bu şekilde. Şimdi arka tarafını ters olarak gideceğiz. 7 sıra sonra tekrar pul yerleştireceğiz. Örgünün arka tarafları hep ters. Bu sıra dahil 7 sıra ördükten sonra ikinci pulları yerleştirme sırası gelecek. Ama bu dediğim gibi yani bu pulların sıklığını, aradaki sayıları istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi 7 sıra örelim. İkinci pul takma sırasını yapalım. Pulu koyduğumuz sıradan sonra 7 sıra düz örgü yaptım. Tekrar bu aralara denk gelecek şekilde pul yerleştireceğiz. İlk koyduğumuzu 5. ilmekte koymuştuk. Bu sefer 10. ilmekte pul takacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ördüm. Şimdi tekrar bir tane pul alıyorum. Tığıma geçirdim ve şu 10. ilmeği
pulun içinden geçirip tekrar takıyorum. Ve bunu çok sıkmadan şöyle gevşek olarak bırakıyorum bu ilmeğimi. Yeniden 10 ilmek. On ilmek ördüm. Pulu 10. ilmeğe takacağım. Şöyle önce tığımı geçiriyorum. Buradaki ilmeği alıyorum. Pulun içinden geçirip tekrar yerine takıyorum. Sıranın sonunda pulu geçirdim ve 10 ilmeğimiz kaldı. Şöyle bir düzelteyim. Bu şekilde. 7 sıra sonra bakın şimdi araya getirdik pulları. 7 sıra sonra yine ilk 5 ilmeği 5. ilmeğe aralar 10. Sıranın sonunda 5 ilmek kalacak. Bir 7 sıra sonra 10. ilmeğe takacağız. Yani böyle kaydırarak aralara denk getirerek pullarımızı, tabi bu istediğiniz gibi daha sık da koyabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Bu arada arkadaşlar 10 gram kadar pul yeterli. Yani çok fazla kullanmayacağız. Sadece ön kısımda, belki kollarda bir iki tane koyabiliriz. Bu şekilde devam ediyoruz kol altına kadar. Arka kısmı da düz olacak. Yani pul koymayacağım. Kol altına kadar da onu getireceğiz. Daha sonra kol kesmelerini yapacağız. Ben koltuk altı mesafesine kadar geldim. Arkayı da ölçerken arkadaşlar şu lastikten sonra, yani arkanın lastiği fazla olduğu için lastikten sonrası kısmını ölçün. Arkanın lastiği 16 santim, önün lastiği 10 santim. Yani düze geçtikten sonra ben 41 santim kadar ördüm. Yani şu kol altı hizası 41 santim şu lastiğe kadar. Şimdi burada reklam kol yapacağız, fakat önce bir kol altında kesme yapacağız. Bir sıra 3, bir sırada 2 olarak. Şimdi 1, 2 ve 3 ilmek kestik. Diğer başa kadar gidiyoruz. Sıranın sonuna kadar geliyoruz. 3 ilmek de diğer kenarda keseceğiz. Sıranın sonuna geldik. Ters tarafa döndüğümüz zaman burada da 3 ilmek kesiyoruz.
1 2 ve bir tane daha kesiyoruz. Ben örerek kesiyorum ama diğer çift çift alarak da kesebilirsiniz. 3 ilmek de ters yönde kestik. Şimdi yine sıranın başına kadar örgümüze devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Bu ilk başta 3 ilmek kesmiştik. Şimdi 2 ilmek daha kesiyoruz. 1 2 Toplamda 5 ilmek kesmiş olduk. Yine devam ediyoruz sıranın sonuna kadar. Arka tarafa geldiğimizde bu kenarda da 2 ilmek kesiyoruz. 1 Bu da ikinci ilmeğimiz. Sağ ve sol tarafta 3 ve 2 olarak 5 ilmek burada, 5 ilmek de diğer tarafta kestik. 80 ilmeğimiz vardı. 10 ilmeğimiz eksilmiş oldu. Şu anda şişimizde 70 ilmek kaldı. Ön yüze geldik. Şimdi reklam kol kesmesine başlayacağız. İsterseniz direkt de yapabilirsiniz. Yani burada hemen başlayabilirsiniz. Fakat kol altında şu kısımda bir yığılma oluyor. Yani kol oyuntusu vermek her zaman iyi oluyor. Yani sadece 5 ilmek oyuntu verdik. Buradan sonra reklam kola başlayacağız. Reklam kolda mantığımız hep bir her sıra keserek gitmek. Fakat ben bu kenarlara lastik koyacağım. Hem sağ tarafa hem sol tarafa lastik koyacağım. Diğer parçalarla da birleşince şu kısımda kalınca bir lastiğimiz görünecek. Yani 7 ilmek lastik koyacağım. 8. ilmekte kesme yapacağım. Bunu daha az da yapabilirsiniz. 3 ilmek 4 ilmeklik lastik de koyabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğim ters. Bu sıra örüyorum. Normalde örmem ilmeğimi. Bir ilmek ters. İkinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğim ters. Dördüncü ilmeğim düz. Beşinci ilmeğim ters. Altıncı ilmeğim düz. Ve 7. ilmeğim ters. 7 ilmek lastik olarak yürüteceğim. Yani kesmeleri hep bu 7 ilmekten sonra yapacağım. Şimdi yanındaki 2 ilmeği sağa doğru kesme yapıyorum. Bakın 1 ve 2. 2 ilmeği birlikte alarak sağa doğru kesmeyi yaptım. Yani 8. ilmeğimiz kesilecek ilmek olacak. Şimdi diğer başta 9 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Sıranın sonunda 2, 4, 6, 8 ve 9 tane ilmeğimiz kaldı. Buradaki 2 ilmeği keseceğiz. Diğer 7 ilmeğimiz lastik olarak devam edecek. Sola doğru kesmelerde şu 2 ilmeğimi düzeltiyorum. Birlikte aldım. Tekrar tersle başlayarak 7 tane lastik yapıyorum. Yani 7 ilmeği lastik olarak bir ters bir düz olarak örüyorum.
Arka tarafında 7 ilmeğimi lastik, diğer lastik kenardaki lastiğe kadar aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Yani kesmeler hep ön yüzde yapılacak. Ters tarafta sadece ters olarak örgümüzü devam edeceğiz. Yine ön yüze geldik. 7 ilmeği lastik olarak örüyoruz. Evet, bir ters bir düz olarak ördüm 7 ilmeği. 8. ilmeğim kesme ilmeği. Yine 2 ilmeği birlikte alıyorum. Sağa doğru kestim. Fakat burada pul koyma sırasındayım. Tabi sayımız kaydığı için şöyle alttan ilmeği takip ederek bulabilirsiniz yerine. Evet, ben bu ilmeğe pul koyacağım şimdi. Bakın kenar lastiklerimiz de meydana geldi zaten. Artık hep böyle 8. ilmekte keserek kol evi uzunluğu olana kadar devam edeceğiz. Şimdi sıranın sonuna gelelim. Tekrar burada bir kesmesini göstereyim. Sol başta 9 ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Yedinci ilmeğimiz ters zaten arkadaşlar. Bunun yanındaki 2 ilmeği keseceğiz. Şöyle düzeltiyorum ve kesiyorum. Tekrar ön yüze geldik. Bu üçüncü kesmemiz olacak. İlk ilmeğim ters olarak aldım. 2 3 4 5 6 7 ilmek bir ters bir düz ördükten sonra yanındaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bütün kesmelerimize her ön yüzde birer buradaki kol evi olana kadar devam edeceğiz. Sağ tarafın kesmesi de sol tarafın kesmesi de hep ön yüzde yapılacak. Arka tarafta da
lastiklerimiz hariç diğer bütün ilmekler ters olarak örülecek. Ön ve arka sayımız aynı olduğu için ikisi de 80 ilmek. Arkanın kesimleri de aynı olacak arkadaşlar. Yani bunu bitirdikten sonra arkayı da yapabilirsiniz. Bütün kesimlerimiz aynı olacak. Önün kesmesi bitti arkadaşlar. Arkayı da bitirdim. 3-2 kestikten sonra böyle birer lastikten sonra kese kese 20 kere kestim. Hem sağda hem solda. Şimdi 30 ilmeğim kaldı. Arkada aynı şekilde. Bunu böyle şişte bekletiyorum. Arka tarafı da aynı şekilde kesiyoruz. 3, 2, 20 kere de bir kesip yine 30 ilmeğimiz kalıyor. Bütün kesmelerimiz aynı arkadaşlar. Kollarda, önde, arkada hep aynı şekilde kesilecek. Bu şekilde bu parçaları böyle şişte bekletiyoruz. Şimdi kolun lastiğini de ördüm ben. 34 ilmek, 2 ters 2 düz olarak 20 sıra kadar ördüm. Şöyle göstereyim. 34 ilmek başladım. 2 ters 2 düzümü ördüm. Şimdi bu ilk düz örgüye geçerken 12 ilmek artış yapacağız. Toplamda 46 ilmeğimiz olacak ilk sıra. Ben pul koymadım kollara ama isteyenler böyle ara ara pul da koyabilir arkadaşlar. Yani o tamamen ya çok fazla abartmadan tek tük pullar koyabilirsiniz. Şimdi artışımızı yapalım. Hemen üçüncü ilmekten bir arkadan örüyorum. Bir de önden örüyorum. Birinci artışımızı yaptık. Artık düz örgüye geçiyoruz. Tekrar artırdım. Üçüncü artışım. Dört oldu. Beş oldu. Bir ilmeği iki kere örerek artırmamı yapıyorum. Önce arkadan örüyorum. Hiç çıkarmadan tekrar önden de örerek bir ilmekten iki ilmeği çıkarmış oluyorum. Şurada bir sayımı saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ...45 olmuş arkadaşlar. Bir tane daha artırıyorum. Ve son ilmeğimle 46 ilmek oldu. 12 tane artış yapmış oldum. 46 ilmeğimi şimdi artırdığım sıra 1. Arkasını gelerek toplamda 8 sıra öreceğim. Arka tarafında şu şekilde ters örgü örerek ikinci sıramı örüyorum.
Üçüncü sıraya geldik. Düz örgü olarak ön yüzde devam ediyorum. Arkası 4, ön yüzü 5, arkası 6, ön yüz 7 ve tersini geleceğiz. 8 sıra ördükten sonra sağda ve solda artışlar yapacağız. 8 sıra ördüm. Şimdi hem sağda hem solda artırma sırasındayız. Şöyle ilmeğimi, ipimi, şişimi daha doğrusu ipimin üstünden atarak şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. İsterseniz şu kenardaki ilmeği de örebilirsiniz. Ama ben şöyle ipim doluyorum şişime bir kere, bir ilmek burada çıkmış oldu. Ve devam ediyorum. Bu birinci sıramız arkadaşlar. Yani artırmaya başladık. Birinci sıramız. Sıranın sonuna kadar düz örgü olarak devam ediyoruz. Şimdi arka yüze geldik ikinci sıramıza. Yine burada da kenarda artış yapacağız. Şöyle ipimi şişime bir kere ilmek doluyorum. Burada ilmeğimiz çıkmış oluyor. Bakın tekrar göstereyim. Dediğim gibi isterseniz şuradaki ilmeği de örebilirsiniz ama yanlarda çektirme olmasın diye ben şöyle şişe bir kere doluyorum. Bir ilmek çıkmış oluyor. Evet, ikinci sıramızda ters sıra. Hep böyle 8 sıra ördükçe artış yapacağız. Yani her 8 sırada sağda ve solda artış yaparak örgümüze devam edeceğiz. E, 46 ilmeğimiz vardı. Şu anda artışını yaptık. 48 oldu. Her 8 sırada bir sağda ve solda birer ilmek artırarak toplamda 43-44 santim olana kadar 10 sağda 10 solda olarak artırın. 66 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. 66 ilmek olduğu zaman kesmelerimiz hep aynı şekilde. Ön ve arkada nasıl yaptıysak önce 3 ilmek, sonra 2 ilmek, bir keserek toplamda 16 ilmek kalana kadar, tabi bu arada lastiklerimiz var. 8 ilmek lastiğimizi de kuracağız. 16 ilmek kalana kadar kesmemizi yapıp kolumuz da bitmiş olacak. Evet, kolumuzu da bitirdim. Yine kesmelerini aynı yaparak kollarda da 16 ilmeğimiz kaldı. Şimdi ben bütün parçaların birleştirmesine geçeceğim. Ama dediğim gibi eğer misinalı şişle geçeceğim. Misinalı şişiniz yoksa tek bir kenarda yakada dikiş olabilir. Yani normal şişle de yapabilirsiniz. Yaka kısmını 2 ters 2 düz olarak yapacağım. Dileyen yine bir ters bir düze devam edebilir. Ben alttaki lastikleri uysun diye 2 ters 2 düz yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. Pardon. İpimi çeviriyorum. 1 2 tane düz ördüm. İpimi çeviriyorum. 1 2 tane ters yaptım. Tekrar 2 düz. İki ters. İki düz. İki ters. İki düzü ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Şimdi ilk başta kolu ördüm. Bunun yanına arka parçayı ekleyeceğim. Yani bir kolun yanına arka parçayı. Eklerken
arka parçanın ilk ilmeği ile koldaki son ilmeği birlikte alarak şurada bir birleştirme yapacağım. Yani şu ilmeği çıkarıyorum. En son 2 düz örmüştüm. Şu 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir, iki ters ördüm. Tekrar bir, iki düz, iki ters, iki düz, iki düz. Sonunda 2 ilmeğim kaldı. Önce bir ters örüyorum. Arka parçadaki son ilmeği örmüyorum, bekletiyorum. Diğer kol. Şimdi kolu taktık, arkaya taktık ve diğer kolumuzu takıyorum. Şu örmediğim son ilmekle beraber, yani arkanın son ilmeğiyle kolun ilk ilmeğini birlikte alarak ikinci tersimi örüyorum. İki düz, iki ters, iki düzü örüyorum. Bir ilmeğim kaldı kolda, onu bekletiyorum. Şimdi son parçamızı da ekleyip kazağımızın yakası birleşmiş olacak. İki düz ördüm. Şimdi tersi öreceğim. Fakat öndeki ile koldaki ilmeği ikisini birlikte alıyorum. İki ters yaptım. İki düz, iki ters olarak devam ediyoruz. İki tersimi ördüm. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, şu son ilmeği örmüyorum.
Burada 2 ters ve bir boş ilmeğimiz var. Şurada da 2 düz ilmeğimiz, bir de boş ilmeğimiz var. Eğer bu 2 ilmeği düz olarak örersek burada 3 tane düzümüz oluyor. Onun için şurada bir ayarlama yapıyoruz. Şunun birini söküyorum. Şu 2 tersimi söktüm. Şu ikisini birlikte alıyorum. Birinci tersim ve diğer koldaki parçayı alıyorum. Burada 2 ters 2 düz ayarlamış oldum. Aynı zamanda da yakamız birleşmiş oldu. Ve 2 düz 2 ters olarak yaka boyu olana kadar isteyen boğazı yapabilir, isteyen yarım balıkçı yapabilir. Bu şekilde yakamıza devam edeceğiz. Eğer normal şişle yapanlar şuradan geri dönebilir. Bu arada dikiş daha sonradan dikebilirler. Bakın şöyle göstereyim. Bütün yaka birleşmiş oldu. Yakayı 2 ters 2 düz olarak 20 sıra kadar ördüm. Şimdi kesmesini yapalım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinciyi de örüyorum. Ve örerek kesme yapıyoruz. İlk ilmeği geçirdim. Daha sonra yanındaki ilmekler ters. Ters olarak ördüm. Bir önceki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar yanındaki ilmeğim ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği geçirdim. Şimdi düz ilmeklere geldik. Düzümü düz olarak ördüm ve geçiriyorum. Düz ilmekleri düz olarak örüyoruz, ters ilmekleri ters olarak. Şimdi tekrar 2 terse geldim. Ve arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atlatıyorum. Ters örüyorum. Bakın bu şekilde kesmemiz tersleri ters, düzleri de düz olarak keserek yaka kısmını bitiriyoruz. Yakamızın kesmesini bitirdik. Şöyle şimdi reklam kolun şu aradaki dikişlerini yapacağız arkadaşlar. Şuradaki ipimi bağladım. Şimdi ön ve kolun yan parçalarını şöyle birbirine bakacak şekilde tutuyorum. Zaten lastik ördüğümüz için karşılıklı geldi. Şu kenardaki bir ilmeğini diğer parçamızdaki bir ilmeği sıra kesmelerimiz 20'şer tane olduğu için bunlar zaten karşılıklı gelecek birbirine. Evet, şu aradaki ilmekleri birbirine tutarak bu şekilde bir sağ parçadan bir de sol parçadan alarak birleştirmesini yapıyoruz. Kolun buraya kadar dikiyoruz.
Kol ve ön parçayı birbirine kestiğimiz yere kadar dikiyoruz. Şu şekilde. Daha sonra da kollarımızı ve beden parçalarını birbirine ekleyerek dikişimizi bitiriyoruz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.